Sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Evet, çok dikkatli olmamız gereken zor günlerin geleceği dönemler içerisine girmiş durumdayız. Zor günlerle birlikte yukarı yönlü sert, hızlı yükselişlerin gelebileceğini de unutmamakta fayda var. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte ABD enflasyonuna değinelim. Çünkü ABD enflasyon tarafından biliyorsunuz bugün rakamlar açıklandı. Beklenti 3,3 civarında bir enflasyon artışıydı ve beklentilerin altında ABD enflasyonunda 3,2 civarlarında bir yükseliş meydana geldi. Bununla birlikte dolar kurunda gördüğünüz gibi arkadaşlar 25 lira 58 kuruş civarına doğru bir aşağı yönlü hareket izledik. Bakın şurada tam 25 lira 58 kuruş civarına doğru dolar kurunda bir iğne hareketi geldi. Tabi dolar endeksinin aşağı yönlü hareketi ve altındaki yukarı yönlü hareket ABD enflasyon verisiyle birlikte geldi. Şimdi dolara birazdan döneceğim çünkü altın tarafına hemen geçelim. Sevgili dostlarım, altındaki hareket özellikle bizler için şimdilik önemli. ABD enflasyon verisiyle birlikte altın tarafında yaşanan yukarı yönlü hareket ve bu hareketle birlikte bizler tekrardan altının ons tarafında özellikle aşağı yönlü hareket gördük. Bu hareket normal mi? Hayır sevgili dostlarım, bu hareket hiç de normal bir hareket değil. Altının onsu bakın baskılansa da sevgili dostlarım, altının onsu ilerleyen günler içerisinde artık ABD Merkez Bankası Fed'in özellikle faiz arttırımlarına eskisi kadar çok sert devam edemeyeceğinin belirtisi bu ABD Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisi sonrası iyice belli olmuş oldu. Önümüzde bir Eylül ayı var. Eylül ayı itibariyle Fed Merkez Bankası tekrardan bir faiz artışı yapacak mı şeklinde bu veriyi zaten bekliyordu. Ve bu verinin ardından Eylül ayı içerisindeki ABD özellikle Fed Merkez Bankası'nın arkadaşlar faiz arttırma olasılığı da yüzdelik bakımdan oldukça düşük seviyelere kalmış durumda. O yüzden altının ons tarafında ilerleyen günler içerisinde yukarı yönlü sizlerle birlikte hareketi izleyeceğiz. 4 saatlikte grafikte baktığımız zaman artık bizler için 1930 dolarlı seviyelerin yeterli olduğu ve üzerinde 1980 seviyesine doğru altının onsunda kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketlerin geleceği beklentim var. Dolara geçmeden önce hemen gram altın tarafına da bakalım. Çünkü gram altında önemli, orada beklediğimiz önemli rakamlar vardı. Kapalı çarşı piyasasına baktığımız zaman sevgili dostlarım, kapalı çarşıda çok farklı bir altın fiyatını sizlerle birlikte izliyoruz. Özellikle 1710 TL ve 1740 TL aralığında ons altın fiyatlanıyor. Altına kota getirilmesiyle birlikte her ne kadar da bankalar arası piyasada gram altın tarafının aşağı yönlü düşük gösterilmesi, fiziki taraftaki altın alış satışına baktığımız zaman, yani kapalı çarşı piyasasına baktığımız zaman buradaki rakamlarla uyuşmayan bir süreç içerisindeki gram altını sizlerle birlikte izlemeye devam ediyoruz. Bunu daha önce de yaşamıştık, hatırlarsanız bankalar arası piyasadan fiziki satış tarafı kapalı çarşı piyasasının ayrıştığı bu gibi durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hiç paniğe kapılmadan fiziki tarafla bankalar arası piyasanın birbirine yansıyışını beklemek en doğru yapılacak hareket. O yüzden bizler tekrardan ilerleyen günler içerisinde 1800 TL'lere doğru burada gram altındaki yukarı yönlü hareketi tekrardan sizlerle birlikte izleyeceğiz ve bankalar arası piyasada da bu yansıma yukarı doğru fiziki altına doğru devam edecektir sevgili dostlarım. Hemen dolar Türk lirası tarafına geçelim. Çünkü dolar Türk lirasında dolar endeksli kaynaklı aşağıya doğru 25.58 civarlarına doğru bir iğne hareketi geldi. Fakat bakın sevgili dostlarım, şimdi ABD tarafında enflasyon verileri oldukça iyi geliyor. Tabii bu iyi gelmesiyle birlikte dolar endeksi tarafında aşağı yönlü hareketler izliyoruz. Çünkü dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler burada grafik olarak sizlerle birlikte baktığımız zaman bunu sizler de göreceksiniz. Bu dolar endeksinde çizmiş olduğum grafik ve bu grafik içerisinde
101.50, bakın şu 101.50 özellikle dolar takip eden sevgili dostlarımız için ve dolar endeksini takip eden sevgili dostlarımız için önemli bir nokta. Bu 101.50 seviyesinin altında dolar endeksinde herhangi bir kapanış olmadığı sürece, bakın dolar endeksinde yukarıda önemli sayılacak bir seviye gene 102.30 seviyesi. Şuradaki 102.30 seviyesi, bu 102.30 seviyesi yukarı yönlü kırılır ise tekrardan dolarda endeks bazlı olarak bir yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Ama şimdilik baktığımız zaman bu üçgen içerisinde hareketin devam etme olasılığında oldukça yüksek olduğu görülüyor. İlerleyen günler içerisinde şuradaki süreç daralabilir ise şu üçgen içerisindeki hareket bakın daralacaktır ve yukarı yönlü kırılabilirse tekrardan dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket sizlerle birlikte o zaman tekrardan takip ederiz. Ama şimdilik baktığımız zaman bu sürecin henüz yukarı yönlü kırılmadığını görüyoruz. Dolar endeksinin hareketiyle birlikte işte dolar Türk lirası tarafında bizler bir geri çekilme hareketi izledik. Bakın tam şuradaki mum hareketini sizlerle birlikte ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla izlemiş olduk. Fakat buradan tekrardan dolar Türk lirası toparlanarak tekrar 27 TL üzerinde tutunmasını devam ettirdi. İlerleyen günler içerisinde bizi çok zor günlerin beklediğini neye dayanaraktan söylüyoruz? Bakın arkadaşlar, önümüzdeki günlerde okullar açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte hepimiz kitap, defter ve okul servisleri, dershanelerdeki fiyatları, özel okul fiyatlarının ne kadar enflasyona e, duyarlı olarak bizi ve cebimizi ne kadar zorladığını o zaman göreceğiz ve bunun tabii yansıması harcamalarımızın daha fazlalaşmasıyla birlikte arkadaşlar bu kötü durumun düzelme ihtimalinin de şu aralar pek gözükmediği bir ortam içerisindeyiz. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayı içerisinde yerel seçimlerin başlaması ve bu döngüye girilecek zaman zarfı içerisinde emeklilere yapılacak zam artışlarından kaynaklı olarak, çünkü emekliye 7.500 TL'lik bir zam oranı açıklandı. Bu oldukça yetersiz bir zam oranı ve bu zam oranının Ocak ayında iyi bir seviyeye çıkartılmak isteneceği unutulmamalı. Bu da ilerleyen günler içerisinde enflasyonun daha da artacağı anlamını taşıyor. O yüzden videomuzun başlığında da söylemiş olduğum gibi okulların açılmasıyla birlikte daha zor günler bizleri bekliyor olacak. Çünkü enerji maliyetlerimiz artacak. Çocukların okul masrafları, servis masrafları, dershane ve okul, özellikle özel okul masraflarının çok fazla olduğunu hep birlikte sizlerle göreceğiz sevgili dostlarım. O yüzden diyoruz ki önümüzdeki günlerde tasarruf çok önemli. Dolar kurunda da ben bir 32 TL civarına doğru atak beklentisi içerisindeyim. Özellikle seçim öncesi hükümetin her ne kadar da dolar kurunu tutmak istese de rezervlerin az olmasından kaynaklı olarak biliyorsunuz artık altın satışları yapılmaya başlandı. Altın satışlarından gelen gelirle dolar kuruna baskı yapılmak isteniyor. Fakat her ne kadar da baskı yapılmak istense de ilk etapta 27.80 ve onun üzerinde de 32 civarlarındaki dolar kurunu sizlerle birlikte burada hep beraber izleyeceğiz. Tabi dolar endeksinin aşağı doğru hareketiyle birlikte bakın euro dolar paritesi, özellikle buna dikkat çekmiştik son videomuzda. Euro dolar paritesine baktığınız zaman düşeni yukarı yönlü kırdığını ve artık 1.11 seviyelerinin Euro'da hareketini devam ettireceği, bu yönden de Euro tarafına baktığımız zaman Euro Türk Lirası tarafında da sevgili dostlarım bizler artık tekrardan 30 liralar üzerine doğru bir Euro paritesi sizlerle birlikte izleyeceğiz. Burası önemli bir seviye dedik, 30 TL seviyesi. Bunun üzerindeki hareketle birlikte de Euro tarafında 32 TL'ler civarına doğru tekrardan bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirecektir. Bitcoin tarafı, kripto paraları takip eden sevgili dostlarımız için bakın orada da bir 4 saatlikte
kırılım meydana geldi. 28.400 bizler için önemliydi. Şimdi 28.400'de tutunmasını gerçekleştiren bir BTC-USD paritesinin 35.000 dolar seviyesine doğru burada da yukarı yönlü hızlı ve sert bir şekilde yükselişini sizlerle birlikte izleyeceğiz sevgili dostlarım. İlk etapta bakın şuradaki tepe 30.000 dolar seviyesi aşılacak benim düşünceme göre. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve buradan beklentim olan ilk etaptaki 35.000 dolarlar seviyesine doğru Bitcoin'deki hareket devam edecek. Burada teknik olarak baktığınız zaman 28.400'ün altına inmemesi bizi teknik açıdan bu grafik üzerinde doğru yolda olduğumuzu gösteren hareketleri de beraberinde taşıyor sevgili dostlarım. Evet, piyasalara kısa bir bakış yaptık. Piyasalarda dikkatli olmamız gereken bir süreç içerisinde olduğumuzu, tüm enstrümanların ilerleyen günler içerisinde enflasyon bazlı olarak tekrardan yukarı yönlü sert yükselişlerini görebileceğimiz zamanlar içerisinde olabileceğimizi düşündüğümden dikkatli olun. Zor günler bizi bekliyor. Tasarruf içerisinde olun. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra videomuzu burada kapatıyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımıza beğeni yapmayı ve videolarımızı Facebook, Google, WhatsApp, Instagram gibi platformlarda paylaşırsanız da beni çok memnun edersiniz sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.